Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum tığ işi motifin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet, mozaik tekniği kullandım. Tığ işi olarak yaptım. Böyle kalpli ve çiçekli bir desen haline geldi arkadaşlarım. Umarım dediğim gibi sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Bu modelden ne yapılır diye soru aklınıza gelirse, motif olduğu için arkadaşlarım bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motif çalışması. Biraz gördüğünüz gibi büyük. O yüzden battaniye, yatak örtüsü, kilim gibi yerlerde daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca çantalar, uzun hırkalar, uzun hırkaların alt kısımlarına bu motifi, bu deseni yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, gelin hep birlikte örelim arkadaşlar. Öncelikle bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Bir zincirle bağladıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanına. 2 zincir çekiyorum ve dört bir köşem için 4 tane işlemi tekrarlıyorum. 2 zincir, şimdi dördüncüyü yaparken arkadaşlarım bu aradaki 2 zincir çekmek yerine şu şekilde alıyorum. Bunu da iyice sıkılaştırdım. Bakın şuradan giriş yapıyorum şu şekilde. Bu fazla ipimi de arkadan aldım. Şöyle bir tanesini çekiyorum. İkinci de diğer ipime geçiyorum. Şöyle biraz çektim. Şimdi buradan arkadaşlarım bir tane zincir çekelim ve şu şekilde arkasından olacak şekilde giriş yapalım ve bir tane sık iğne yapalım buraya. Bir burası, sonra hemen bu köşelerimizden bir tanesi olacak arkadaşlarım. Sonra hemen bakın şu yanındaki sık iğnemin arka tarafına gelen yerden şöyle açayım iyice gözüksün. Arkasından alarak fazla iplerimizi de alalım. 2, bir de bu çekmiş olduğum zincirin içinden giriş yaparak alıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde zincirimin içerisinden yandaki sık iğnemin içerisinden 2, bir de diğer köşemdeki zincirimin içerisinden sık iğne yapıyorum. 3 tane oluyor. Sonra 2 zincir çektim. Bu zincirleri gevşek çekin arkadaşlarım. Bakın şöyle gözüküyor zaten. 1 2 3 tane. Bunların içerisine arkadan alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi yine son köşeye geldim. Üzerine bir alıyorum ve bakın şöyle hemen şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde alttaki ipimi de yukarıya doğru çektim. Buraya bir tane önce ikili trabzanın yarısını çekiyorum. Yarısını diğer rengimle devam edeceğim için bununla çekiyorum. Sonra sık iğne yapıyorum ama bu defa bakın bu arkadan yapmıyoruz. Şu içinden giriş yapıyorum. Şu şekilde ve buraya bir tane sık iğne. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 ve bu iki zincirimin arasından bakın giriş yapıyorum. Şu şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum bu sırada.
2 zincir çektim. Tekrar bir tanesini bakın aynı yere, köşe olduğu için diğerlerini arka taraflarına şöyle giriş yaparak beşer tane zincir, iki sık iğne yapıyorum. Sona geldim. Yine üzerine alıyorum. Bakın şuradan bu şekilde giriş yapıp bu ipimi önce yukarıya alıyorum. Bir tanesini çekiyorum. İkinci de bu ipimle tamamlıyorum. Sonra buradan yine şöyle bakın arasından giriş yapıyorum. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Köşede olan sık iğnemi. Daha sonra hemen yanındaki bakın şu sık iğnem, az önce yapmış olduğumuz, şöyle iki tane sık iğne yapıyoruz önce. Sonra üzerine bir alıyorum. Buraya 3 tane, isterseniz bakın şu şekilde, isterseniz şu şekilde giriş yaparak alabilirsiniz arkadaşlarım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Sonra bir tane buraya bakın şöyle sık iğne, bir de normal içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bakın şu arkadaki yerden hemen şöyle giriş yapıyorum. Bir sık iğneler ile devam edeceğim. Bir şöyle, 2 3 4 5 6 7 8 zincirimin içerisinden arkadaşlarım şuradan 9 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir, tekrar 9 tane sık iğne yaparak bütün etrafını çeviriyorum. Sonuncuyu bakın şöyle şu aradan
giriş yapıyorum ve şuradan çıkartıyorum. Sık iğnemi yaptım, üzerine bir aldım, şu şekilde giriş yapıyorum, alttakini çektim. Evet, diğer sıraya geçiyorum. Hemen bakın, şu boşluktan giriş yapıp buraya bir tane sık iğne, bir de yanındaki yere sık iğnemi yapıyorum arkadaşlarım, şu şekilde. Sonra üzerine bir alıyorum ve buradan başlıyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bakın, şurada bir tane yerim kaldı. Oraya bir tane sık iğne, arkadan yine. Bu iç kısmına ise bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı şekilde bir içeriye, bir de buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım, aşağıya iniyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne buraya, bir de yuvaya, bu şekilde. Sonra 2 zincir çekip diğer kenarları da aynı şekilde çeviriyoruz. Evet, bakın son yere geldim. Yine içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğnemi yaptım. Üzerine bir alıp şöyle yarım trabzanımı yaptım. Sonra diğerine geçiyorum ipime. Burada yine şu şekilde yaparak arkadan çalışacağım için ilkini arkasından alıp sık iğnemi yapıyorum. Sonra yanındakine de aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum ve üzerine alıyorum. Burada bıraktığımız bir tane olan yere giriş yapıyorum. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Sonra 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bakın, bu yuvaya tekrar şöyle yaparak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki yere sık iğne ve buranın içerisine yine bir tane şöyle zincirin içerisinden alarak sık iğnemizi yapıyoruz. 2 zincir çektik. Bu kenarı da birlikte yapalım. 1 2. Üzerine aldım. Bir tane buraya ikili trabzan. Sonra 7 tane sık iğne. 5 6 7. Sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan, 1 2 sık iğne yapıyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi bu sırada şöyle bunun içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın, şu alttaki yerimin içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. Bir, hemen bir de yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Bu 5 olan yer, 7 olan yeri 5'e düşürüyorum sayısını. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2.
Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın bir tanesini buradan ikili trabzan. Sonra tekrar üzerine alıp bir de hemen bu köşenin altta bıraktığımız yerinden alıp sık iğnemi ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane sık iğne, bir tane üzerine aldım ve buradan bakın hemen şöyle göstereyim. Giriş yapıyorum. 1 2 ikili trabzan, 2 tane sık iğne, sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğneyi köşeme şu şekilde giriş yapıp alıyorum. 2 zincir çekip bu şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum. Evet, şimdi bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Diğer rengimize geçiyoruz hemen. Şöyle bakın içerisinden alıyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra buraları buradan başlıyorum. Şöyle sık iğneler yaparak geldim. Bu ikisinin üzerine arkadaşlarım 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Daha sonra beşinin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra buraları sık iğne ile devam ediyorum. 3. Bir de zincirimin hemen şöyle içerisinden, yani arasından arkadaşlar şöyle alıp kenarı tamamlamış oluyorum. 1 2, diğer kenarı da birlikte yapalım. Bir tane normal köşeme yaptıktan sonra 3 tane buradan sık iğne ile ilerliyoruz. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar sık iğne ile diğer kenara geçiyoruz. 3 ve 4. Görüntümüz bu şekle geliyor. Diğer kenarları da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bu sırayı tamamladıktan sonra bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlarım diğer ipime geçiyorum. Hemen şu şekilde arkadan yine çalışmaya, sık iğnemi yapmaya başladım. Hemen yanından devam ediyorum. Sekiz tane sık iğne ile buraya geldim arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıp bu 5 olan yeri 3'e düşürüyorum sayısını. 1 2 ve 3. Daha sonra yine buradan başlayarak sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Zincirimin içerisinden alıyorum bu defa köşeyi. 8. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar 8 tane sık iğne.
3 tane ikili trabzan, tekrar 8 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyorum. Bakın şöyle bir görüntüde elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bakın, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz. Hemen bu iki aradan giriş yapıp buraya bir tane sık iğne yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum ve aşağıya inip ilkini buradan olmak üzere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra bu araya bakın, 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, üzerine bir alıp bu aşağıdaki yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, üzerine bir aldım. Bir tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 1 2, sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincirimin şöyle hemen aradan giriş yapıp bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Bir tane sık iğne. Birincisini bakın şu alttaki atladığımız yerden 1 2 3 4 ve 5. Sonra 2 tane sık iğne, bir tane buraya ikili trabzan, 3 tane sık iğne, bir ikili trabzan, 2 sık iğne, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane de köşeme sık iğnemi yapıp 2 zincirimi çekip aynı şekilde devam ediyorum. Görüntümüz bu şekilde gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Hemen diğer sıraya geçiyorum. Şöyle arkadan devam ediyorum sık iğneler yaparak. Şimdi buraya geldiğimizde buraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sonrasında bu araya sık iğne ile devam ediyoruz. Beş tane toplamda. Sonra üzerine bir alıyorum ve buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Devamında hepsinin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve zincirin içerisinden arkadaşlarım 7. Şöyle alırsak sonraki sırada daha rahat ederiz. Evet, 2 zincir çektik.
Yine aynı şekilde 7 tane sık iğne, 1 2 3 4 5 6 7, sonra 2 tane ikili trabzan, sonra 5 tane sık iğne, 1 2 3 4 5, 2 tane ikili trabzan ve yine 7 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlarım diğer rengime geçiyorum ve şöyle iki aradan giriş yapıp sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra da ikileri öyle arkadan alarak sık iğnemizi yapıp devam ediyoruz. Ve buraya geldiğimizde şöyle bir tane bu yerin üzerine sık iğne yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Arada 3 tane yerim var, bakın. İlkinden giriş yapıyorum. Bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Diğerine geçiyorum, bakın şöyle. Arada bir tanesini atlıyoruz arkadaşlar. Sayıyı 2'ye düşürmek amaçlı. Sonra bir tane daha buradan sık iğnemizi yapıyoruz ve devam ediyoruz sık iğneler ile. Tek yapmamız gereken işlem bu sırada bu rengimizle bu arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Köşeye geldiğimde yine normal iki aradan giriş yapıp alıyorum. 2 zincir çekip tekrar bir tane sık iğne içine yaptıktan sonra diğerlerini arkadan alıp sık iğneler ile devam ediyoruz. Buraya geldik, bakın yine bunun üzerine normal bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yerden, bakın şuradan giriş yapıp bir tane buraya ikili trabzan, üzerine bir alıyorum. Arada birini atlayıp buraya geçiş yapıp buraya da bir tane daha ikili trabzan yapıp sonra oradaki o ikili trabzanımın üzerindeki yerden sık iğnelerimi başlayarak devam ediyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz bu sıramızda. Evet, böyle diğer iki kenarda tamamlayalım. Evet, bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer sıramıza geçelim arkadaşlar. Yine arkadan alarak ilkini başladım. Sonra yanındaki, hemen yanındaki, bakın şuradan yine arkadan bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum ve buradan başlıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Bunu da arkadaşlarım buraya iki kalan yer, yani şu ikisi dışında ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 7
8. Evet, şimdi bu 8 tane ikili trabzandan sonra 6 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 8 tane sık iğne ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra bakın sık iğnemin hemen üzerine arkadan alarak bir de zincirimin içerisine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Altı tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 8 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum ve diğer kenara geçiyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum arkadaşlarım, bakın. Evet, şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettikten sonra hemen diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlarım. Bunu yine az önce aynı sırada yaptığımız gibi şöyle içerisinden aldım ilk sık iğnemi. Daha sonra yine sık iğneler ile arkadan alarak devam ediyorum. Şimdi bu bıraktığımız yere önce bu tarafa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, araya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan da bu tarafına yapıyorum. 1 ve 2. Evet. Tek yapmamız gereken işlem bu. Arkadan yine sık iğneler ile devam ediyoruz. Burada köşede şu şekilde içinden alıp devam ediyoruz arkadaşlar. 2 zincir çektik. Yine aynı şekilde ilkini içinden aldık. Sonra arkadan alarak 10 tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Buraya geldik ortaya. Hemen şöyle 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sık iğneler ile diğer kenarlara geçiyoruz.
Evet, görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, diğer rengime geçiyorum hemen. Yine aynı bir alt sırada yaptığımız gibi buraya ilk birinci sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra yanından bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani 2 sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp buraya ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Yine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın buraya 2 kalan yerde başlıyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bu araya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 4 tane sık iğne, 1 2 3 4. Sonra 8 tane yine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sonra 2 tane sık iğne yaparak diğer kenara geçiyoruz. 2 zincir çekip devam ediyoruz. 2 tane sık iğne, 8 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, sonra 8 tane tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz araya. Bakın şöyle. Bu görüntüyü diğer kenarlarda da tamamlıyoruz. 2 sık iğne, 8 ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 8 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne ve bir kenarı tamamlamış oluyoruz. Evet, diğer kenarları da aynı şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi görüntümüz bu şekle geldi. Bu sırayı da tamamladık. Hemen diğer rengime geçiyorum. Buradan şu şekilde içinden arasından bakın giriş yaparak alıyorum. Üzerine bir aldım. Aşağıya iniş yapıyorum. Şöyle şuradan giriş yapacağım arkadaşlar. 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Bu şekilde. Sonra yine şeylerle sık iğneler ile devam ediyorum. Sekiz tane sık iğne yaptım arkadaşlar buraya. Sonra üzerine alıyorum. Buraya şöyle 1 ve 2. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra bakın bu ikiye yine 2 tane ikili trabzan. Sonra yine 8 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birini bakın buraya. Birini de köşede zincirimizin içerisinden girerek almıştık diğerini. Hemen buraya, sonra normal sık iğnemi yapıyorum. Diğer kenara geçiyorum. Bir tane sık iğneden sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum.
buraya geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 8 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıp sık iğnemi de köşeye yaptıktan sonra diğer kenarlara geçiyorum. Bu şekilde. Evet, bu sırada da görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor arkadaşlarım. Şimdi devam edelim burayı. Evet, sona geldim. Renk değişikliğim, bakın görüntüm de bu şekle geldi. Şimdi renk değişikliği yaptım. Hemen yine arkadan alarak şöyle sık iğneler yaparak devam ediyorum. Dört tane sık iğne yaparak geldim arkadaşlar. Yine buraya 2 kalan yere kadar ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ile geldik. Sonra yine 4 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 3 4. Sonra ortada bıraktığımız bu yere 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine 4 tane sık iğne, tekrar 2 atlıyorum. 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra 4 tane sık iğne yapıyorum. Köşedeki ile birlikte 1 2 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde diğer kenarlarda tamamlıyorum. 4 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 6 ikili trabzan, 4 sık iğne, 6 ikili trabzan, 4 sık iğne şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum hemen. Şöyle aldım. Bunun ilk sık iğnemi hemen arkadan giriş yapıyorum. Ve buradan alıyorum. Bir tane önce buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra yanına 2 tane daha yapıyorum. 1 2. Sonra bu ikisinin üzerine arkadaşlar şöyle alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şu görüntü bakın. Sonra devam ediyoruz. Sık iğne ile 6 tane 2 3 4 5 6. Sonra bu ikiye yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aradaki bu 10 yere 10 tane sık iğne ile geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Sonra 2 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Sonra 2 tane ikili trabzan buraya. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Sonra 1 2 zincir çekip tekrar aynı şekilde 3 tane sık iğne, 2 3 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 10 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne yaparak burada yaptığımız gibi diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde bu rengimizi de tamamladık. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Hemen şöyle arkadan yine devam ediyorum. Sık iğneler ile 3 4 5 6 tane buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu altının üzerine yine 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Burada da şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Yine 2 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, buraları sık iğne ile geçiyoruz. Altı tane sık iğne, 2 zincir, aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim: 6 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 2 sık iğne, 10 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne yapıp bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra hemen diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle aldım bunu arkadaşlar, şu iç kısmından alarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu arayı buraya kadar sık iğneler ile geçiyorum.
8 tane sık iğne yapıyor. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki bu 10 tane olan yere 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan. 8 tane sık iğne. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane bu şekilde alarak sık iğnemi yapıyorum. Diğer kenara geçiyorum. Bir tane sık iğneden sonra tekrar 4 tane ikili trabzan. Ve sık iğneler ile devam ediyoruz. 8 tane toplamda. Ve burayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bu arada modelimizin de bakın şöyle göstereyim yakından. Buraya gelmiş oluyoruz arkadaşlarım. Şurayı yapacağız. Şimdi hemen şöyle alalım. Bu da dursun. Buradan bakabiliriz arkadaşlar. Takip edebiliriz. Şöyle sık iğneler ile geliyorum. Altı tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alarak ikili trabzanlar yapıyorum bu araya. Buraya kadar. Toplamda 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ikili trabzandan sonra 2 tane bunun üzerine sık iğne, 2 tane, pardon, 4 tane ikili trabzan, 1, 2, 3, 4. Araya bakın şunu yapmak için 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Buraya 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi şuradan geri döneceğim arkadaşlarım. 6 tane sık iğnemizi yapalım. Diğer tarafları da yapmış gibi düşünelim. Artık kolaylaştı ve anlaşılır diye ümit ediyorum. Şöyle yaptım. Bunu burada tamamlıyorum. Bu şekle geliyor. Şimdi hemen buradaki diğer ipimi alıyorum. Şöyle bir giriş yapayım ve buraya bir tane
sık iğne yaparak başlayalım. Bu sık iğneler ile devam ediyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir ikili trabzan yapmıyoruz. Bakın şurayı yapacağız şimdi. Onun için yer hazırlıyoruz. Ondan dolayı böyle hepsini sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bir kenarını göstereceğim size. Diğer kenarlarda aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle aldım. Şimdi bu ikinin üzerine yine 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bakın bu boşluğa şurayı yapmak için 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Diğer sıraya kenarı tamamlıyorum bu şekilde. Bu arada hiç ikili trabzan yapmıyoruz arkadaşlar. Zincirimin üzerinden alıyorum, içinden yani şöyle ve yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi hemen buradan ipimi alayım, köşeden devam ediyorum. Zincirimizin içerisinden giriş yapacağız. Diğer köşede görürüz onu. Buraları ikili trabzanlar ile geçiyoruz arkadaşlar. Burada da sık iğne yapmıyoruz. Hepsini ikili trabzan yapıyoruz. Yine bu ikilinin üzerine 2 tane şöyle 1 2 sık iğneden sonra bir tane bu tarafa doğru geçiyorum. Yani 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu ikili trabzanlardan sonra bunun üzerine bir tane kaydırma yapıyorum. Bu araya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Bu araya ise 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 4 tane, pardon, 3 tane sık iğne yapıp ikili trabzanlarıma geçiyorum. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi ikili trabzanlar yaparak devam edelim buradan. Bakın köşeye geldim. Yeri yarım olduğu için, anlamayanlar için buraya bakın, şuradan aldım bir tane. Sonra bu içerisinden giriş yapıp buraya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane sık iğne buraya, üzerine alıp buradan başlayarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar.
köşesi de bu şekilde devam ediyor. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz bu sıramızda. Şimdi diğer sıraya hemen geçelim. Yine bunu iç kısmından, yani arka kısmından başlayacağız arkadaşlar. Şöyle artımı yaparken de aynı şekilde gözükmeyecek. Bakın krem rengimiz var. Diğer rengimiz. Hemen şöyle arkadan hepsini sık iğne ile geçiyorum. Bu ikilinin bir tanesinin üzerine yine şöyle sık iğnemi yaptım. Sonra iki tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, kalbi artık toparlamaya başlıyoruz. Sonra iki tane buraya sık iğne yapıyorum bunların üzerine ve dört tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra yine iki tane sık iğne, bir, iki, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile köşeye kadar devam ediyorum. Buranın da yine zincirin içerisinden alıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde devam ettiriyorum sık iğneler ile. Evet, bu şekilde de burası devam etmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçelim hemen. Şöyle de bir görüntü elde ediyoruz bu sırada. Diğer rengim ile yine bu sık iğnelerin üzerinden ve iç kısmından arkadaşlar alarak, yani şöyle zincir çektiğimiz yerin içerisinden ön kısmından alıp birinci sık iğnemi yaptım. Sonra ikili trabzanlar yapıyorum hepsine. Evet, buraya da bir tane yaptıktan sonra bu iki araya sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra ikili trabzanlar ile devam ediyorum arkadaşlar.
Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şöyle iç kısmından aldığımızı düşünün. Yine buraları sık iğneler ile geçiyoruz. Buraya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir taneyi geçiyorum. Şöyle. Burada üzerine bir alıyorum. Bu iki boşluğa arkadaşlar. Şunun üzerinden başlıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Yani şu ayrımı yapmış oluyoruz arkadaşlar böylelikle. Evet, şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum araya. Şöyle 1 2, sonra tekrar bakın şu dördüncüden alıp 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın ve sık iğneler ile devam ediyorum. Bakın köşeyi normal bu köşenin içerisinden giriş yapıp alıyorum. Şurayı yapmak için arkadaşlarım, şu görüntüyü elde etmek için 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıp yine diğerlerini arkadan alıp sık iğneler ile devam ediyoruz. Evet, şöyle. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bu bizim artık son sıramız olmuş oluyor. Hemen şöyle girişimizi yaptık. Köşeyi kırmızının üzerinden aldıktan sonra ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlarım 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, sonra ortaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Ve ikili trabzanlar yaparak burayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar.
Bu kırmızı rengimizin üstüne hemen şöyle arkadan bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir de içine ve 2 zincir çekip aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıp diğer tarafa doğru ikili trabzanlar ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi son bir sıra ben bunda sık iğne olarak hepsini geçtim. Ekleme sırası aynı zamanda şöyle hepsinden birer tane alıp bir sık iğne yaptım arkadaşlarım. Eklerken de dilerseniz bakın şöyle göstereyim. Şöyle çıkartıp şöyle baş yerine herhangi bir yerinden bir miktar göstereyim arkadaşlar sizlere. Şu şekilde bakın. Sık iğnemi yapıyorum. Çıkarttım. Buradan alıp buraya ekliyorum. İğne yardımı ile de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar, bakın. Buradan aldık. Buradan aldık. Bu biraz zikzaklı duruyor. Şöyle. Burada ipi çıkartmıyoruz. Yani ilmeği çıkartmıyoruz. Tığımızdan devam ediyoruz. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu desenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.